Moskova çıldıracak. Sergey böyle bir şeyi nasıl yaptı? Sergey milliyetçi bir adam. Fakat böyle bir işe kalkışabilecek bir adam değildi. Ne diyorsun sen Maxim? Şahitler var. Adam kaçarken vuruldu. Hem de bizim sefaretimizde. Sefir Efendi, bu iş düşündüğümüzden daha derin olabilir. Gel. Almanya'daki adamımız bize bu işin arkasında kimin olduğunu açıklayacak. Hemen arabamı hazırlayın. Tekrar rahatsız ettik. Kusura bakmayın. Hadise nasıl vuku buldu? Katilin yakalandığını zannediyordum. Haklısınız. Lakin saraya rapor göndermemiz gerek. Sizi bir nebze daha yoracağız. Anladım. Bakın, tek başınıza çıkmanız büyük tehlike arz ediyor. Benden başka kimseyle buluşmayacak. Bundan emin ol. Çok yakında bu işin arkasında kim olduğunu anlayacağız. Vadale Paşa gece bana ziyarete geldi. Neden? Rapor için. Babam ona bir hediye göndermişti. Babam Marschall Kurt von Wilhelm. Vadale Paşa takdir ederdi. Sizi rehin alan şahıs. Paşanın buraya geleceğini nereden biliyordu? Bilmiyorum. Paşa'yı herkesin önüne davet ettim. Duymuş olabilir. İçeri nasıl girmiş? İçeri girdiğimizde bizi rehin aldı. Paşa içeri girer girmez Rusça bağırdı. Sonra onu kalbinden vurdu. Sonra yere pencereden atlayarak kaçtı. Kusura bakmayın. Büyük bir şoktu. Yarın akşam İstanbul'dan ayrılıyorum zaten. Anlıyorum. Zor bir durum. Lakin bir soru daha sormam gerek. Hediye neydi? Efendim? Vardarlı Paşa'ya vereceğiniz hediye. Özel bir şey. Orası muhakkak. Ne de olsa koskoca Meraşal'den geliyor. Saray bunu öğrenmek isteyecektir. Tekrar soruyorum. Vardarlı Paşa'ya vereceğiniz hediye neydi? Beyler, görmüyor musunuz Anita Hanım ne kadar üzgün? Daha fazla zorlamayın. Elbette. Hayırlı geceler. Tekrar geçmişler olsun. Gidelim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kim bu ikisi? Son bir şey kaldı.
Hediyeyi iyi buldun oğul. Saraya rapor daha etkiliydi bence hocam. Anita von Wilhelm. Neden şaşırmadım? Sefer Bey. Babanız Mareşal von Wilhelm. Rusya'ya çok iyilikleri dokundu. Verdiği bilgilerden çok yararlandık. Babam tanıdığını zannediyorsunuz. Babanızı çok iyi tanımıyorum ama verdiğimiz milyonlarca markı çok iyi biliyorum. Şimdi, Sergey Vardarlı'yı neden öldürdü? Kimin için çalışıyordu? Paşa Sergey vurmadı. Ben vurdum. Tersiniz. Babam hepinizle oynadı. Bir ay sonra ordularımız Moskova girecek. Ama sen bunu göremeyeceksin İvan. Demek bıçaklanmış. Osmanlılar intikam alıyorlar. Mesele bu kadar basit değil. Moskova'ya ne telgraf çekelim? Şimdilik hiçbir şey. Ama En kısa zamanda padişahla görüşmek istiyorum. Saraya haber gönderin. padişah sizi görmek ister mi? Sultan bilgi adamdır. Bir karar vermeden önce bütün olanakları görmek isteyecektir. Önce Vardarlı, sonrasında da Rus seferi. Savaş kaçınılmaz oldu. Ne savaşı? Bunu önleyemeyiz Kadı Gıyasettin. Ruslar askerleri yığdılar sınıra. Biz de onlara karşılık verdik. Yaşanan bu hadiselerden sonra mesele ilk mermiyi kim atacak ona bakar. Bu savaşı önleyemeyiz. Bir gecede savaş sebebi olacak 2 cinayet. Belki özellikle planlandı bu savaş çıksın diye. Saraya gitmemiz gerek. Hayırdır bu? Durum ciddi hocam. Saraya gitmeliyiz. Esat Paşa. Telgraf memuru Hüsnü'nün ailesine madalya töreni düzenlenmesi gerek. Hayırdır? Erkencisiniz. Yaşadıklarımdan sonra en kısa sürede İstanbul'u terk etmek istememe anlayışla karşılarsınız umarım. Biraz daha kalsaydınız buranın dünyanın en güzel şehri olduğunu görürdünüz. Belki o zaman mahvetmekten vazgeçerdiniz. Siz anlamıyorum. Çıkarmaya çalıştığınız Osmanlı-Rus Savaşı'ndan bahsediyorum. Bu çılgınlık. Anita von Wilhelm, Osmanlı'yı hafife aldınız. Yaptığınız ilk hata kullandığınız silah oldu. Bir de Ringer. Etkili bir silahtır. Ama patlama sonrası tepmeden ötürü elde mutlaka bir yara izi bırakır. Tıpkı sizin elinizde olduğu gibi. Keşke bir eldiven giyseydiniz.
İkinci hatanız İstanbul'un göbeğinde Sergey gibi bir adamı hiç kimseye görünmeden kaçırabileceğinizi düşünmek oldu. Rus katibi Sergey hakkında yaptığımız soruşturmada Sergey'nin tek bir meyhanenin müdavimi olduğunu öğrendik. O gün Sergey'nin yanındaki hanımın yardımcılarınızdan biri olduğunu tespit ettik. O gün o meyhanede bulunan herkes Sergey'nin yanındaki hanımı giyiminden, kuşamından teşhis etti. Şahitler bunu doğrulayacaktır. Demek ki Rus sefaretinde çalışıyorsun. Evet, elçilik katibiyim. Artık çok geç. Savaş çoktan başlamıştır. Almanlar Moskova'yı aldığında daha sonraki hedefimiz İstanbul olacaktır. Hiç sanmıyorum. En büyük ipucumuz babanız Kurt von Wilhelm oldu. Kurt sarayın içinde. Bizi için yiyor. Kurt sarayın içinde. Kurdun sarayı kemir kemir yediğine inanırdı. Kurt sarayın içinde. Telgraf memuru Hüsnü olayı bir ay önce çözmüştü. Ama yanlış anladı. Çözdüğü şifre Kurt sarayın içindeydi. Ama babanız Kurt von Wilhelm sarayımızın içine casus sokmuştu. Parmağını oynatırsan vururum. İndir o elini. İndir! Refik'i saraya ben soktum. Almanya için çalışıyordu. Ne diyorsun? Aman Tanrım. Refik de yalan yanlış haberlerle Osmanlı ile Rusya'nın arasını bozdu. Siz de Rus sefirini ve bu toprakların gördüğü en kahraman adamlardan birini katlettiniz. Böylelikle savaş çıkacaktı. Öyle değil mi? Ruslarla uğraşırken biz ilk önce Moskova'yı, ondan sonra İstanbul'u ele geçirecektik. Neler olduğunu anlamıyorum. Benim bu hadiselerle hiçbir alakam yok. Bilinmesini istiyorum. Vardarlı'yı ben öldürdüm. Sefer'i de ben vurdum. Anita'nın bunların hiçbirinden haberi yoktu. Almanya için. Aman Tanrım. İçimizden bir yılan besliyormuşuz beyaz. Tutuklayın. Ne? Gönlümüz saftır lakin aklımız değil. Hakkınızda tahkikat yapılacak. Avrupa'nın en ünlü sanatçısıyım. Beni böyle tutuklayamazsınız. Bizim için bir faniden öte değilsiniz. Buyurun. Sırlarıyla gitti Merve. Doktor Schultz. Nedir hastamızın durumu? Üzerinde en son teknikleri uyguluyorum. Yakında istediğiniz gibi olacak. Güzel.
Hay Allah, yemeğe de geç kalacağız. Merak etmeyin paşam. Birazdan varırız. Ne oldu, neden durduk? Bilmiyorum paşam. Ben de anlamadım. Sen olsun. Kim? Bu saati sen mi yaptın usta? Sen olsun. Beni tanıyor musun? Olsun sen. Tıpkı babana benziyorsun. Bu saati senin için yaptırmıştı. Tıpkı babana benziyorsun. Beni tanıyor musun? Tıpkı babana benziyorsun. Bu saati senin için yaptırmıştı. Nikosta, aşkına bana kim olduğunu söyle. Nikosta, nefes al. Hayırdır koçum? Müşir Mustafa, cinayet zanlısısın. Ne diyorsunuz koçum siz? Ferruh Paşa ve yaverini öldürmekle suçlanıyorsun. Ne? Tak kelepçeyi. Uğraştırma Mustafa. Tutuklusun. Rıza köpeği. Silah ver. Esat Paşa huzurunuza çıkmak ister sultanım. Gelsin. Haberlerim var sultanım. Hayırdır? Filinta Mustafa'yı Ferruh Paşa ve yaverini öldürmekten tutukladık. Ya bu nasıl iştir? Adamı bir seneliğine affettik, yine bir vukuata karıştı. Bu sefer nasıl kurtulacak bakalım?
Elif, B, T, S, Cim, H, Hı, Dal, Zel, Ra, Z, Sin, Şın, Sat, Dat, Tı, Z, Ayn, Kayn, Fe, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun, Vav, He. Tamam. Bu gecelik bu kadar yeter. Şimdi söyleyin bakalım. Bunu kim söylemiş? İlim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmez isen ya nice okumaktır. Söyleyin bakalım. Yunus Emre. Aferin, âlâ. Kendimizi bilirsek Rabbimizi de biliriz. Buna göre kendimizi bildiğimizde Rabbimizi bilme imkanına mazhar oluruz. Hadi bakalım yatma vakti. Bana hiç bakmayasınız. Anneniz ne söylerse o. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Hadi bakalım, Allah rahatlık versin. Çok özlüyorlar seni. Bilirim işin başından aşkındır Gıyasettin Efendi. Ama çocukların da sana ihtiyacı vardır. Doğru dersin hatun. Bugünlerde evin işlerini de, çocukları da hep senin üzerine yıktık. Hakkını helal et. Mustafa, bir ilerleme var mı durumunda? Bunca uğraşımıza rağmen bir dirhem yol kat edemedik. Düşman çok güçlü. Ne yapsak, nereye varmaya çalışsak yolumuza hep taş koyuyorlar. Zaman hızla azalıyor. Bey, ümitsizliklerden sonra nice ümitler, karanlıklardan sonra nice güneşler vardır. Göreceksin, alnımızın akıyla çıkacağız bu işten. Allah senden razı olsun. Sen olmayaydın şu fani dünyada benim bir yanım aksak olurdu. Allah Allah. Hayırdır bu saatte? Hayırdır Hasan, ne oldu? Kadı Efendi, Mustafa tutuklandı. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Hükmolundu. Karar. Elde edilen kanıtlara ve şahitlerin ifadelerine göre isnat edilen suçlardan suçlu bulunduğuna kanaat getirilmiştir. Suçun cezası dar ağacında asılarak idam edilmektir. Sen olsun. Tıpkı babana benziyorsun. Hadi gitme. Beni bul Mustafa. Beni bul kardeşim. Ali! Ali gitme! Gitme! Gel. Cemil, hayırdır? Rahatsız ettiğim için özür dilerim Boris Efendi ama ilginç haberlerim var. Ya.
Filinta Mustafa tutuklanmış. Hı? Neden? Nizamiye'den gelen habere göre İngiliz sefiri Ferruh Paşa ve yaverini öldürmek suçundan. Nerede şimdi? Esat Paşa tarafından zindana atılmış. Esat Paşa, ne haltlar karıştırıyorsun sen? Sevineceğinizi düşünmüştüm. Kontrolüm dışında gelişen hangi olaya sevindim ben? Bu işi Mustafa'nın yaptığını mı sanıyorsun? Gıyasettin harekete geçecek şimdi. Bilgi ışıktır Cemil. Olaylar hakkında bilgi sahibi olabilirsek ileriyi görebiliriz. Ve ancak ileriyi görebilenler güçlerini korur. Şimdi öğren bakalım, olay nasıl gelişmiş, arkasında kimler var? Hemen. Emredersiniz. Benden habersiz. Nazır Efendi. Ben de sizi bekliyordum Kadı Gıyasettin. Müşir Mustafa'yı Tutukladık. Ferruh Paşa ve yaverini öldürme suçundan. siz de çok iyi bilirsiniz ki Mustafa böyle bir vukuatı işlemez. Benim nezdimde Mustafa bir katildir. Bunu tanıdınız mı? Mustafa'nın silahı. Evet. Mustafa için yapılmış özel silah. Eşi benzeri yok değil mi? Doğrudur. Ferruh Paşa öldürüldüğünde hemen bir tahkikat yaptık. Onu öldüren mermilerin özel olduğunu keşfettik. Ayrıca zabitler olay yerinde bu özel mermileri buldular. Bu mermi bu silaha ait. Şimdi eğer bu silahın Mustafa'ya ait olmadığını düşünüyorsanız bunu bana hemen söyleyin. Ben de öyle tahmin etmiştim. Şimdi Filinta Mustafa kendine ait özel bir silahla Sefir Ferruh Paşa'yı öldürdü. Buna kanaatimiz tamdır. Olmaz öyle şey. Velev ki Mustafa böyle bir vukuatı işlemeye niyet etti. Siz Mustafa'yı hususi silahıyla Ferruh Paşa'yı öldürüp mermileri onun yanında bırakacak kadar saf mı sanırsınız? Saf mı, kurnaz mı orasını bilmem. Katil katildir. Padişahımızın izniyle affı kaldırdık. Verilen idam hükmü geçerlidir. Sizin verdiğiniz idam hükmü. Suçun cezası dar ağacında asılarak idam edilmektedir. Esat Paşa, biz zorluklardan yılacak insanlar değiliz. Siz dünyanın bütün delillerini benim önüme yığsanız, zinhar bu vukuatı Mustafa'nın işlediğine inanmayız. Bu meseleyi aydınlatacağız Rabbimin izniyle. Bu mesele aydınlanırken ne kadar çok güçlükle karşılaşırsak, o kadar çok güçlü çıkacağız bu işten. Evelallah.
Sizi ikna etmenin mümkünatı yok. Bir şey daha var Kadı Efendi. Filinta Mustafa bu gece Avrupa'ya kaçmak için bir gemiyle anlaşmış. Parasını ödemiş bile. Kime? O kadarını da siz bulun. Tövbe estağfurullah. Allah'ım bu ne azap şimdi? Bu ne ki? Daha dur sen. Senden bir tane daha vardı burada biliyor musun? Sana çok benziyordu. Ödleğin tekiydi. Sultanım izin verirse, Kadı Gıyasettin bu konuda sizinle görüşmek isteyecektir. Doğrudur. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayacağız. Bilirsin Gıyasettin inatçıdır. Kafasına koyduğu bir şeyi muhakkak icra eder. Bu Filinta Mustafa bizi son zamanlarda birçok dertten kurtarmıştır sultanım. Adalet herkes için var olduğu sürece adalettir. Mustafa aleyhindeki deliller açık ve sarihtir. Doğrudur sultanım. Adalet bazen topaldır. Ağır aksak ilerler. Ama gideceği yere mutlaka varır. Merak etmeyesin Sadrazam. Senden şunu yapmanı isterim. Aç kapıyı. Çözün. Merak etmeyesin oğul. Seni bu beladan kurtaracağız. Aklım almıyor. Bu nasıl bir şerefsizliktir aklım almıyor. Ferruh Paşa'yı benim öldürdüğümü nasıl iddia ederler hocam? Sakin ol. Zulüm adaleti yenemez. Seni o büyük kumpastan nasıl aldıysak şimdi de alacağız evelallah. Hocam, Allah'ını seversen. Boynumda yağlı organ. Devletime, milletime hizmet etmekten başka ne yaptım ben? Devletim bana ne yaptı? Boynumdaki ilmeği sıkmaktan başka ne yaptım? Sakin ol! Sakin. Ve metin ol. Ben sana böyle mi öğrettim? Olanda hayır var diyeceksin ve inancını kaybetmeyeceksin. Rabbin sana kader diye neyi uygun gördüyse ona razı gelip şükredeceksin. Sakin ol. Sakin ol.
Dün akşam seni gören, sana şahitlik edecek birileri var mı? Yok. Hasan karakolda nöbetteydi. Ben de eve dönüp yatmıştım. İçim geçmiş. Pekala. Mevzuyu mütalaa edecek olursak, son vakitlerde birileri yaşananlardan ürktü ve sana bu tezgahı kurdu. Hepsi ya da hiçbiri. Elim kolum burada bağlıyken. Oğul, biz neciyiz burada? Merak etme. Bu çetrefilli işi çözeceğiz. Burada nöbette kalın. Mustafa'mın başına bir şey gelmesine engel ol. Tarih tekerrürden ibaretmiş değil mi hocam? Yine buradayız. Tarih değil o. Hatalar tekerrürden ibarettir. Sana bu tezgahı kuranlar bir yerde büyük bir hata yaptı. Ve biz o hatayı bulacağız. Rabbimin izniyle. Vay da bre. Sağ olasın ağam. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Kadı efendi. Maşallah gayet iyisin. Çok şükür Hamdi. Çok şükür. Olanları duymuşsundur. Duydum. Müşir Mustafa'yı yine mapusa atmışlar. Limanda bir gemici varmış. Mustafa'yı Avrupa'ya kaçıracağını söylermiş. Hamdi, sınama benim şu sabrımı. Gel hele Kadı efendi. Şöyle biraz oturalım. Hadi. Mustafa'ya yemek getirdim. Merak etmeyin, zehirleyecek değiliz. Bu zindanda amirimin düşmanı çoktur. Ne olur ne olmaz. Al bakalım bir kaşık. Ye. Ye lan. Bak, zehirlendi. Tadı berbat. Sen ne bakıyorsun lan? Ha? Hesap mı verecektik oğlum? Amirim. Haydi Lan, yıllardır söyler de inanmazdım. Amirim şuraya bak. Ne olacaktı oğlum? Amirim. Asayiş Berkemal. Hala çeyrek. Hatice, nasılsın kızım?
Ne oldu Hatice? Mustafa tutuklanmış. İdam edilecekmiş.